Selam babyler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok huzurlusunuzdur, çok sağlıklısınızdır. Uzun uzun bir ara verdikten sonra gene karşınızdayım. Tatildeydik çünkü. İstanbul, Bursa, İzmir, Didim derken Yunanistan, sonra döndük geldik Almanya'ya. Bol bol gezdik, bol bol enerji topladık ve dedim ki çok yazdınız. Melek Hanım ne zaman geliyorsunuz, ne zaman geliyorsunuz, ne zaman video çekiyorsunuz? Dedim ki kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman dedim. Ve çok da yoğunum arkadaşlar. Öncelikle onu size söyleyeyim. Tabii ki de ama çekeceğiz dedim. Çekelim. Şimdi öncelikle biraz konuşmak istiyorum. Biraz zamanınız varsa. Şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi özellikle şeye çok istiyorlar. Yani aşk üçgeni, aşk üçgeni, aşk üçgeni diye açılım istiyorlar. Dedim ki tamam, aşk üçgeni açılım yapalım. Fakat şimdi zaten öyle bir durumdayız ki yani kimin aşk üçgeni, kimin aşk dörtgeni, kimin ne yaşadığı belli değil. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Buna anca ben bilirim veya bu işi yapanlar verir veya danışmanlık yapanlar verir veya psikolojik danışmanlık yapanlar bilir. Şimdi her zaman şey diyorum, nasıl bir durumda gittiğimizin hepiniz farkındasınızdır. Yani hayat, yaşamak, şartlar o kadar zorlaşıyor. Gün geçtikçe zorlaşıyor. İlişkiler, işte birbirlerine güven çok zor yani. Artık hayat gittikçe zorlaşıyor. Ama benim tek düşündüğüm şey var. Şimdi bu Z kuşağı olan durumlar var ya, bunların gerçekten yerinde olmak istemem. Çünkü ileriki zamanlarda bunların böyle güçlü yapıları da yok. Nasıl ayakta duracaklar, nasıl evlenecekler, nasıl ilişki yaşayacaklar, hepsi o kadar çok zor ki gerçekten yardımcıları olsun, öyle diyorum. Fakat bu aşk üçgeni olayı, tamam mı? Yani iki kişi evli olabilir veya evli biriyle birliktesinizdir. Tamam, bununla ilgili bir açılım istediniz. Ben de dedim bununla bir bakalım. Ne oluyormuş, ne bitiyormuş, nasıl bir durumda mısınız? Bir bakalım. Önce bir çekelim şimdi kartımızı. Şimdi burada şunu şöyle anlatayım ben size. Artık hedef olmaktan ve beklemekten sıkılmış bir enerji var. Özellikle bu dişil bir enerji, tamam mı? Bu 4 yıllık, 7 yıllık, 3 yıllık ve 2 yıllık bir ilişkide olabilir. Fakat kenarıya çekilmişsiniz ve artık diyorsunuz ki ben çabalamayacağım. Benim için çabalayacak biri varsa o da sensin. Yani ya ailen ya ben deyip bir kenarıya çekilmiş de olabilirsiniz diyor. Çünkü gizli yaşamaktan ve ikinci, üçüncü, dördüncü planda olmaktan yorulmuşsunuz artık deniliyor burada bana. Ve şu var. Artık bağımlılık noktasından dişiller çıkmış, tamam mı? Bağımlılık nedir? Artık hani olsun 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 demekten vazgeçmiş. Ya ben artık akışına bıraktım. Yapsaydı yapardı bu zaman içerisinde, yapmıyorsa da kendi bileceği bir iş diyerekten diyor bir kenarıya çekilme, bir engel koyma. Bazılarınız da bakın şöyle bir durum da var yalnız. Yani artık kurtuldum diyorsunuz, tamam mı? Ben gittim yani. Sen ne dersen de ben gittim diyenleriniz de var. Çünkü neden? Artık bu ilişkide tamamlanma olamamış. Bazı kavgalar, tartışmalar, işin içinden çıkamayacak durumlar, bayağı sıkıntılar yaşanmış. Öncelikle onu size söyleyeyim. Çok zor olmuş bu. Özellikle dişiller için karar vermek. İşte bazıları daha henüz karar verememiş. Arafta gideyim mi, kalayım mı, acaba gitsem ne kaybederim, kalsam ne kazanırım diyenleriniz de var. İçleri kor kor yananlar da var daha, tamam mı? Çok özleyenler de var ve yaşadıklarından da pişman olmayanlar da var. Çünkü çok güzel şeyler de yaşadığınızı söyleyebilirim burada. Güzel şeyler de yaşamışsınız yani. Şimdi ben kartlarımı hazırlarken devam edelim şimdi. Şimdi özellikle bu sizin aşk yaşadığınız kişinin bir bilinçaltına bir bakmak istiyorum. Nasıl bir bilinçaltı var? Şimdi tek tek bakacağız, tamam mı? Bir bilinçaltına bakalım ve bir neler olacağına ilgili bir bakalım. Önce bir bana bir anlatsınlar, ben de anlatayım. Aslında böyle niyetlenmeyi de sevmiyorum. Yani general ne anlatırlarsa onu anlatmak istiyorum. Fakat burada çok üzgün biriyle enerjim tutuyor. Acayip böyle üzgün ve aynı zamanda da böyle hani haksızlığa uğramış ya. Bildiğin haksızlığa uğramış ve çok merak da ediyorsunuz aslında. Yani merak içerisinde olanlarınız da var. Kiminle enerjim tutuyorsa bilmiyorum. Yani her zaman diyorum, size uyanı alın, uymayanı evrene yollayın.
Yani bunlar genel açılım. Kiminle ne tutuyorsa bunu da biliyorsunuz. Hadi bakalım şimdi. Şimdi burada diyor ki su gruplarındasın. Balık, yengeç, akrep kendini iyileştirmeye çalışıyor. Tamam mı? Karşı taraf, yani yasak aşk yaşadığınız kişi iyileştirmeye çalışıyor ama inanın ki kendini iyileştirme yerine daha çok kendine acı veriyor. Çünkü neden derseniz siz bir kenarıya çekilmişsiniz ve artık bir şeylerin olmayacağını bildiğiniz için ne emek veriyorsunuz ne çaba biliyorsunuz. Çok gitgelli bir ilişki, çok yormuş sizi ve artık bu yorgunluk içerisinde de diyorsunuz ki yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz yani. Bu ne yapamayacağınızı bilmeme durumu da aslında sizi o kadar üzmüş, o kadar yıpratmış ki anlatamam. Ve karşı taraf, tamam mı? Şöyle bir endişe içerisinde. Yani ben sana çok bağlanmışım aslında. Bunun farkında değilim ama en büyük tasası da sizin gerçekten gittiniz mi gitmediniz mi? Şimdi bu endişe var bunda. Yani gerçekten gitti mi benden yoksa daha beni düşünüyor mu? Aklı bende mi? Daha beni seviyor mu? Tamam mı? Şimdi bu kişinin diyor ailesine karşı olan bağımlılığından diyor sıkıntı yaşamışsınız zaten. Şimdi anne, baba olur, eş olur, çocuk olur. Bu bir türlü rahat konfor alanını bırakamamış ve size dahil olamamış, tamam mı? Ve sizin en büyük şeyiniz de şu. Acaba beni kullandı mı? Cinsel olarak, maddiyat olarak beni kullandı mı? Tamam mı? Siz bunu geçmişten tanıyorsunuz. Aslında şöyle de bir durum olabilir. Okul hayatınız olur, iş hayatınızdan olabilir veya da diyor çocukluğunuzdan da tanıdığınız biri olabilir bu. Yani aile kurmadan önce de tanıyor olabilirsiniz siz bunu. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi sizin demenizle bazı şeyler değişmeyecek, dönüşmeyecek ve değişmemiş de, tamam mı? Bu kişi kendince bir mahkeme içerisine giriyor. Tamam mı? Burada ayrı olanlar için diyorum. Zaten öyle bir değişim, dönüşüm içerisine girecek ki bir kere sizin geriye çekilmeniz ve buradaki olan durum gibi, yani ben artık başardım. Tamam mı? Ben artık bütün enerjimi çektim, kendime odaklandım, işime odaklandım ve yeni istiyorum. Yeniye adım atmıyor istiyorum. Enerjinizi karşı taraf hissediyor. Bak ben her zaman diyorum. Siz enerjinizi karşı tarafa yoğunlaştırmadınız mı? Karşı taraftaki insan, tamam mı, bu sefer size yoğunlaşıyor. Ama siz dıt 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 beni sinir ediyorsunuz. Aramadı beni, sormadı beni, gelmedi bana, engeli kaldırmadı. Ya bana ne? Kaldırmadıysa kaldırmadı, gelmediyse gelmedi. Zaten siz böyle dır 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 yapa 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 hem kendi hayatınızı mahvediyorsunuz hem de ne yapıyorsunuz biliyor musun? Karşı tarafa o kadar yüceltiyorsun ki sen, adam kendini Hint kumaşı zannediyor, geri zekalı, tamam mı? Onun için size diyorum ki yapmayın kardeşim. Bir kadının bir ağırlığı olur ya. Bir ağırlığı olur ya. Bir böyle bir kendinde bir emin olur. Bir böyle bastı mı yere güm 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 gider yani. Niye böyle oluyor ben anlamıyorum yani. Bu kadar da anlatıyorum. Bu kadar da söylüyorum. Özel danışmanlıklarımda söylüyorum. Arkadaş yok sanki ben öyle demiyorum. Yapamıyorum abla. Yedemiyorum abla. İşte uyuyamıyorum abla. Acı çekiyorum abla. Ve anasını satayım yani neymiş bu diyorsun kendi kendine. Onun için size diyorum ki şimdi burada yapanları da görüyorum, yapmayanları da görüyorum. Onun için diyorum. Şimdi bazı şeyler değişip dönüşecek zaten. Bazıları da boşanma aşamasında, tamam mı? Size diyor ki burada hiç gittiği için kızmayın, öfkelenmeyin, sinirlenmeyin diyor. Şimdi burada ailesini seçenler olmuş, tamam mı? Çünkü zaten bitecekti, zaten gidecekti diyor. Bu kişinin gözü zaten yoldaydı. Sen ne yaparsan yap, ne edersen et diyor sana burada. Kadersel olarak bu diyor böyleydi diyor. Sadece ve sadece sen burada ne öğrendin ona bakacaksın. Tamam mı? Tekrar aynı hataları yapma diyor. Ve seni ertelediği için çok öfkelenmişsin, çok sinirlenmişsin, tamam mı? Şimdi sen bunu deneyimledin. Buradaki yalanları da gördün mü? Gördün. Buradaki ihaneti gördün mü? Gördün. Burada diyor belki de diyor üçüncü kişiler de dahil oldu diyor seninle diyor aşk yaşarken, hem ailesi hem sen hem üçüncü kişiler diyor. Bunun da sıkıntısını yaşadın mı? Yaşadın diyor. Şu anda ayrısın diyor ve diyor üçüncü kişilerden dolayı diyor bak çok merak ediyorsun bunu diyor. Ve bu iş sahibi olabilir, kendi senin aynı iş yerinde çalışıyor olabilir diyor. O kadar çok merak ediyorsun ne yaptığını, ne ettiğini diyor. Ne yapıyor, ne ediyor biliyor musun? Sen Ayşe'sindir.
Ayşe gitti, Fatma geldi. Fatma gider, Hatice gelir. Hatice gider, Sibel gelir. Tamam mı? Bu diyor bu kafada diyor. Ve sen onda bir iz bırakmış mısın? Sen ona bak. Evet, bir iz bırakmışsın diyor. Ve sen ona bir ah etmiş misin? Evet, ah etmişsin diyor. Çünkü neden? Senin o kadar saf sevgini, senin o kadar verdiğin değeri bilmiş mi? Bilmemiş. Tamam mı? Onun için sana burada diyor ki bak, bu geri zekalı zekadan geri gelecek. Tamam mı? Bak, benim canım sıkıldı. Şimdi sen de bir çaresizliğe düşeceksin. Kabul etsem mi, etmesem mi diye. Gel başlayalım diyecek. Fakat burada sana diyor ki yapman gereken şey diyor sessiz kalmak. Evet, bak, seviyor musun? Seviyorsun. Bak, bunca şeye rağmen diyor. Ama diyor zaman geçtikçe de diyor sen çok yara aldın diyor ve senin bir gururun olduğunu da biliyorsun diyor. Seni bu kadar erteleyen, seni böyle engelleyen, ikinci plana atan bir kişi tekrar aynı şeyleri sana yaşatacak. Şekerim, yapma diyor sana. Burada diyor yapman gereken şey ne biliyor musun diyor. Yeniye doğru gitmek, kendine yeni bir hayat kurmak ve sıfırdan başlamak diyor. Bunu başarabilirsen diyor sen diyor, o zaman diyor sen diyor kendini takdir edeceksin diyor. Ve sana diyor ki daha iyisi, daha güzeli, daha mükemmeli senin hayatına dahil olacak diyor. Zaten diyor kimle enerjim tutuyorsa burada bir kadersel döngünüz yok. Çünkü bu insan ne kadar ayrılacağım dese de ayrılamaz. Tamam mı? Çünkü o tarafa karşı muhtaç, oraya karşı onun bir boyun eğmesi var diyor. Tamam mı? Eşine karşı diyor. Çünkü diyor vazgeçemez diyor. Vazgeçememesinin temel nedeni sevgi, aşk değil diyor. Bu ya fedakarlıktır, ya kadının ona yaptığı iyiliklerdir, ya kadının ailesinin arkası çok kuvvetlidir diyor, ya da çocukları. Ben size söyleyeyim. Onun için size burada diyor ki boşuna kendinizi parçalayıp da üzmeyin. Üzmeyin arkadaşlar. Üzmeyin. Çünkü hiç, inanın ki, gerek yok. Gerek yok. Bu kişi diyor tamamen böyle vur patlasın, çal oynasın kafasında diyor. Ama hiç de güzel bir şey değil. Onu size söyleyeyim yani. Kimle enerjim tutuyorsa hiç güzel bir şey değil. Çünkü bu yaptığı, verdiği acının bir nevi sıkıntısını yaşayacak. Onu da size söyleyeyim. Yani ilahi adalet işleyecek burada. Peki bu kişinin hanesinin içini çok merak ediyorsunuz. Hadi bir bakalım. Hane içerisi neymiş? Yani sizden ayrıldı, gitti, etti. Karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla ne yapıyormuş bu beyefendi? Tamam mı? Bunu çok merak edip çok sorduğunuz için ben de bir bakayım. Şimdi diyor ki bakın, bunun eşinin veya kendini rahatsızlıkları da olabilir. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bir hastalığı olabilir, bir kalple ilgili eklem ağrısı veya psikolojik bir rahatsızlığı da olabilir eşinin. Ben diyor evliyim diyor. İyi günde kötü günde diyor. Karıma hediyeler alıyorum, sürprizler yapıyorum diyor. Bak, sana diyor verdiğim değeri diyor aslında diyor şimdi karıma da gösteriyorum diyor. Çünkü neden diyor, ben sana çok değer verdim aslında kendimce diyor, tamam mı? Ama diyor şimdi diyor eşime gösteriyorum diyor. Ve bak diyor ki ben diyor sana diyor bundan diyor 7 gün önce veya diyor yedili vadeler içerisinde diyor bir mesaj yazmak istedim diyor. Gene böyle diyor sevgi, aşk, özlem doydu işim diyor. Ama ondan sonra senin bana cevap yazmayacağını ve bu işin bittiğini anladım diyor. Çünkü diyor yazsam da diyor bir şey değişmeyecek diyor. Ben gene evime geleceğim diyor. Ondan sonra diyor gene diyor ailemle diyor tekrar aynı sıkıntıları yaşamak istemiyorum diyor, tamam mı? Ve benim diyor annemle ilgili diyor, babamla ilgili de diyor sıkıntılar oluyor diyor. Ve ben diyor arada mesafe de olabilir, tamam mı? Ben evliliğimi diyor çok zor noktalardan kurtardım diyor. Anlatabildim mi? Ben diyor çok sıkıntılar yaşadım diyor. Ve bunları yaşamamdaki temel neden de hepsinin suçlusu bendim diyor. Ve sen diyor benim diyor hayatımdan diyor çok şey diyor götürdün diyor şimdi bu karşı taraftaki de. Yani ben diyor sana aşık oldum, gözüm hiçbir şeyi görmedi diyor. Körü körüne gittim diyor. Ama diyor yani karşı taraftaki diyor eşimi, çocuklarımı, her şeyi diyor ihmal ettim ben diyor senin için diyor. Peki diyor sen bana ne yaptın diyor. Bitirdin, arkanı döndün diyor. Çünkü niye diyor bir şeylere sabredemedin. Zaten sabretsen de ben bir şeyleri yapamayacaktım diyor. Hem diyor eşimi de yalnız bırakamam çünkü eşim rahatsız diyor. Hem de diyor
Ben diyor sana doğru gelemeyeceğimi zaten diyor ifade ettim diyor. Yani ben boşanacağım, ayrılacağım, bırakacağım demedim ki sana diyor. Ve sen diyor kendi kendine kuruldun, bir isteklere girdin diyor. Tamam mı? Ve seninle ilgili diyor ki ben diyor sen benim hep kalbimdesin. Yani buradaki kişi şöyle bir şey. Aklımdakiyle yaşarım, kalbimdekiyle ölürüm muhabbetinde, tamam mı? Sen hep benim hayalimdesin diyor. Ve ben de diyor bir fotoğrafım var, ona bakıyorum diyor ve aramızda zaten diyor mesafeler var diyor. Keşke diyor yani yapabilseydim, bu ilişkiye emek verebilseydim ki diyor sana doğru gelebilseydim diyor. Ama yapamadım diyor. Yani ben yapamadım diyor. Aslında özümde diyor kötü bir insan değilim, üzülüyorum diyor. Ben bu evliliğimdeki şansları, bu durumumu zor diyor yaptım diyor ve en önemlisi de benim kızım, oğlum, yani çocuklarım diyor. Yani bunları bırakamazdım diyor. Biliyorum sen beni bekliyorsun diyor. Çünkü diyor ben senin için ve sen benim için en büyük şansın. Bunun da farkındayım. Keşke daha önce karşılaşsaydık diyor. Ama yapamıyorum diyor. Tamam mı? Yapamıyorum diyor. Yani ben seninle onun arasında karar veremem diyor. Ben ailemi seçiyorum diyor. Evet diyor. Çünkü diyor bazı şeyler de duyuruldu diyor. Duyuldu diyor. Eşim duydu, gördü diyor. Mesajlar gördü. Çok tartışmalar, çok münakaşalar oldu diyor. Artık diyor bu işin diyor tadı kaçtı. Ama sen benim aklımdasın, kalbimdesin diyor. Bak sana. Tamam mı? Aklımdasın, kalbimdesin diyor. Çünkü diyor ben diyor seninle yaşadığım her şeyi diyor benim diyor aklımda diyor. Ve çok da sıkıntı yaşıyorum diyor. Peki sizin hayatınızda neler olacakmış bakalım. Tamam mı? Siz ne durumda mısınız? Bir de ona bakalım. Şimdi bu kişi bu durumda. Bakalım sen ne durumdasın? Sen ne diyorsun bu kişiye? Tamam mı? Şimdi sen diyorsun ki ben öyle bir çizgisi ne kadar seversem seveyim Febistus diyor. Tamam mı? Ne kadar seversem seveyim diyor. İstemiyorum diyor. Ben sıfırdan başlıyorum diyor. Hatta diyor bir iki kişiyle de görüştüm, konuştum, ettim ve gerçekten diyor yani evliliğe gönül verme, eve gider unutur hesabı. Ben gerçekten arkada bırakmak istiyorum artık diyorsun ve ben aile kurmak istiyorum. Yanımda sağlam bir ilişkim olsun istiyorum. Tekrar bana nasıl gelirsen gel ben seni kesinlikle istemeyeceğim diyorsun. Ve sen bir toprak grubu ve bir ateş elementi ve su gruplarındansın. Tamam mı? Yani benim arkamda artık güçlü biri olsun istiyorum diyorsun. Ve benim arkamdaki güçlü bir kişi olduğu zaman da diyorsun sen benim yanıma yaklaşamayacaksın ve bak biz seninle çok tartışmalar yaptık. Artık yüz göz olduk. Hiçbir şekilde bu iş olmaz ve benim sana içimdeki öfkem, içimdeki sinirim, içimdeki o boğazımda kaldı söyleyemediklerim sana diyor. Tamam mı? Onun için de diyor git kardeşim diyor. Ne yapıyorsan yap. Ben kendi işime gücüme bakacağım. Ve kendi hayatımla ilgili kararlar alacağım. Sen zaten parayı seviyorsun diyor. Sen zaten diyor maddiyatı seviyorsun diyor. Sana diyor kim daha fazla maddi destek verirse sen o yönde gidersin diyor. Senin için aşk önemli değil diyor. Ve ne yaparsan yap. Çünkü diyor senin bana karşı bakış açın çok farklıymış. Ben bunu geç anladım diyor. Böyleymiş canlarım benim. Peki bu aşk üçgeninde ne olur yani ne olur diyelim bakalım. Yani bana pek bir olacak bir şey vermiyor. Ben her zaman diyorum bakın evli bir kişiyle ilişki yaşamak, bakın arkadaşlar ben biraz doğruları söylüyorum diye beni kimse sevmez, tamam mı? Ama sevsin sevmesin benim için önemli değil. Şimdi sen arkadaş burada bir arazi var, tamam mı? Bu arazi sana ait değil. Şöyle anlatayım size. Hem psikolojik olarak anlatayım hem farklı bir dilde anlatayım. Bu arazi bana ait değil, tamam. Ben geliyorum buraya bina çıkmak istiyorum. Ya sen hangi akla buraya bina çekiyorsun ki? Tapusu başkasında ya. Sen nasıl çıkabilirsin? Aynı bunun gibi olan bir şey, tamam mı? Yani sen evli bir kişiyle ne işin var ne gücün var yani gönüldür diyorsunuz ama her zaman ben diyorum yani yuva yıkanın yuvası olmaz. Olmaz arkadaşlar, olmaz yani. Ha, bir insan karısıyla anlaşamıyordur. Ayrılır arkadaş. Güzel. Yapar eder o ayrı bir şey. Ama hem ayranın dökülmesi değil mi? Olmaz öyle bir şey. Bak senin şefkatini çok arıyor, tamam mı? Ve üzerinde o kadar baskı olmuş ki seni diyor bak bazı şeyler
şöyle gelişmiş sizde. Güvenle alakalı sıkıntılar olmuş. Aynı zamanda kıskançlıklar olmuş arada. Ve diyor bak, her iki tarafın da birbirine olan kıskançlığından dolayı da diyor bazı sorunlar çıkmış diyor. Tamam mı? Ve sende şu var. Sen diyorsun bana ne yaşattıysa ben de aynısını onun yaşamasını istiyorum diyorsun. Ve bana nasıl böyle bir sadakatsizlik, hainlik, şeylik yaptıysa o da aynısını yaşasın diyorsun. Ve zaten sen şunu biliyordun diyor. Bu seni kafesleyene kadar diyor. Belki de sana evli olduğunu da söylemedi. Kurnazlık, çakallık yaptı. Sen aşık oldun, bunu kabul ettin. Tamam mı? Ama diyor sana burada diyor, tamam mı? Sen diyor korktuğunda bazı şeyler olmuş. Ya bunda fotoğrafların var ya bir şeylerin var diyor. Onun için de diyor böyle bir baskı kurulmuş üzerinde. Sen bu yolda diyor gitmeye zorlanmışsın diyor. Tamam mı? Ama diyor içine kapanmışsın, etmişsin diyor sana. Çok sıkıntılar olmuş diyor. Fakat sana diyor ki daha da ondan haber bekliyorsun. Çünkü diyorsun ki bak bir sayfanın biri kaldı. Bir konuşacağım, bir hesaplaşacağım. Ondan sonra istemiyorum diyorsun. Ama sen onu kendinle kandırıyorsun. Ben senin burada o kişi sana adım attığı halde sen gene gidip buluşup aynı konuma düşeceğini biliyorum. Tamam mı? Onun için de sana diyor ki burada sen diyor istediğin kadar öyle yap. Sen bu yüzleşmeyi yaptığın anda diyor gizli gizli gene görüşmeye başlarsın diyor. Çünkü senin ona karşı tutkun çok diyor. Ve seni çok üzdüğü için de diyor, tamam mı? Senin için yani seni çok üzmüş, çok yıpratmış. O kadar çok kırmış ki, tamam mı? Sen gene de o kişiyi diyor gökyüzüne çıkartıp değerli kılıyorsun diyor. Yani böyle bir durum var burada diyor. Yani bazı diyor hani aslında diyor her iki tarafında da diyor psikolojik rahatsızlıklar var, farkında değilsiniz diyor. Şimdi artık diyor ki bu benim ailem benim kontrolüm altında diyor, tamam mı? Ben seninle diyor bu saatten sonra görüşsem bile diyor yani diyor işte çok ender görüşürüm, çok böyle sık sık eskisi gibi görüşmem diyor. Çünkü ben evimin içerisindeki mutluluk benim için daha önemli diyor karşı taraf, onu da sana söyleyeyim. Yani sen diyor seçimini yap. Ya burada diyor evli biriyle birlikte olup ileride yalnız kalıp perperişan olup diyor çok acı çekeceksin. Aynı zamanda psikolojini düzeltmek için de diyor çok uğraşacaksın diyor ve rahatsızlanacaksın diyor. Ya da diyor, tamam mı? Yol yakınken dönüp diyor kendi hayatına diyor düzgün seçimler yaparaktan diyor kendi kararlarını alıp çok da kaliteli bir şekilde yaşayabilirsin diyor sana, tamam mı? Ve zaten sen eğer diyor bak buradan kurtulabilirsen, çıkabilirsen, tamam mı? Bu döngü içerisinden diyor senin hayatına diyor çok güzel, senin kıymetini bilecek ve sana çok da değer verecek birisi girecek diyor. Ama sen buna bir imkan vermen lazım. Yani şuradaki gidişi yapman lazım para beşlisindeki gibi. Bak buradaki kişi, tamam sen buna söylüyor seni dinliyor mu dinlemiyor. O zaman ne yapıyorsun, gidiyorsun. Arkadaki ne yapıyor? Kör topal kalıyor. Onun için bunu yapman gerekiyor diyor sana. Bunu yapmadığın takdirde diyor seni zaten ciddiye alan birisi de yok. Yok. Şimdi peki senin hayatına kim olacak? Senin kaderinde kim olacak? Kim olacak? Kim olacak? Onu soralım bakalım. Senin kaderindeki önce bir diyor kestirip atman lazım diyor, tamam mı? Ve senin hayatında bir ateş elementi, koç, aslan, yay, bir de su gruplarından birisi de olabilir. Balık, yengeç, akrep diyor. Tamam mı? Ve diyor bu senin hayatına çok böyle mutsuzken, çok çaresizken girecek diyor. Senin bütün hayatını dengeleyecek bu kişi diyor. Biraz belki bir yaş, iki yaş senden küçük de olabilir veya büyük de olabilir diyor. Bakın akrep burcu da olabilir diyor. Ve bu kişi de diyor aynı acıları çekmiş aslında. Yani eşekten düşenin halinden anlayan birisi olacak diyor. Sen diyor akrep burcu da olabilirsin. Onu da sana söyleyeyim. Sen böyle içine kapandığın, umutsuz olduğun, böyle artık böyle tamam yani ben ne aşk istiyorum ne sevgi istiyorum, kimseyi hayatıma istemiyorum dediğin anda çok kadersel tanışacaksın bu kişiyle bak. Tamam mı? Çok kadersel tanışacaksın ve ne diyeceksin biliyor musun? Ben bu bak sen bir balık yengeç de olabilirsin, akrep burcu da. Ben bunca kişi yani
bu zamana kadar tanıdığım kişiler, Allah'ım ya Rabbim, bunlar da adammış mı, bunlar da kadınmış mı diyeceksin ya. Yani diyeceksin ki ya ben niye seni daha önce tanımadım, ama sen bunu daha önce tanısaydın kıymetini bilmezdin bebeğim. Yani sen bir süründün, bir acı çektin, bir gördün, bir olgunlaştın. Artık diyor tamam kıvamındasın diyor. Sana diyor evren ve hayat bu kişiyi zaten sunacaktı diyor. Ama diyor sen diyor bunu eğer diyor görmeyi bilmezsen diyor, o zaman diyor tamam mı, sıkıntı yaşarsın diyor. Bu kişi diyor senin ayağına kendisi gelecek diyor, tamam mı? Ve sen bu kişiyle tanıştığın zaman diyor her şeyi biraz yavaş ilerleyecek. Çünkü sen daha eski konumundan, durumundan çıkmış olmayacaksın diyor sana. Ama sen bu kişiyle bir dünya kuracaksın. Öncelikle sana onu söyleyeyim. Ve isminde de L harfi, D harfi, E harfi, M harfi, S harfi, Ö harfi var. Ve aynı zamanda da diyor aynı diyor şehirdesiniz diyor siz bununla, bir kalabalık bir yerde veya diyor bir arkadaş ortamında da tanışabilirsiniz. Çok çok kadersel diyor. Hani olmaz istemem dediğin anda diyor. Çünkü bir şeylerle ilgili çok büyük konuşmuşsun diyor. Daha onları yaşayacaksın diyor sana. Ve diyor çok da güzel bir ilişkin olacak diyor. Yani böyle diyor sağlam bir ilişkin olacak diyor. Sana değer veren, kıymet veren, aynı zamanda da diyor senin diyor böyle yanlışlarınla doğrularınla kabul eden birisi olacak diyor. Bana bunları söylediler. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Öncelikle onu söyleyeyim. Sizleri de çok seviyorum. Her zaman diyorum beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen lütfen unutmayın. Bak beğeni gelmedi mi, yorum gelmedi mi, orada ben o zaman video çekmek istemiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Çekmem yani. Kapatırım kanalı da, bana ne derim. Onun için diyorum ki size beğeni, yorum bekliyorum. Sizleri de çok seviyorum. Tekrar bir açılımla görüşmek üzere diyorum ve cheers.